Merhaba arkadaşlar. Bugün Adventure Time'ın en popüler bölümlerinden biri olan Yağmurlu Gün Hayalini ya da orijinal adı ile Rainy Day Dream bölümünü konuşacağız. Bu bölümde bıçak yağmurları vardı hatırlarsanız. Bu yağmurlar nereden geliyor? Finn ve Jake'in hayalleri nasıl gerçek oluyor? Bunları konuşacağız. Bunları anlamaya çalışacağız. Hadi gelin bu macerada bana katılın. Adventure Time'ın Yağmurlu Gün Hayali bölümü ağaç evi dışarıdan gördüğümüz sahneyle başlıyor. Finn ve Jake evin sol alt kısmındaki asma köprüde oynarken yeni bir maceraya gitmeyi konuşuyorlar. Arka planda bulutlar toplanıp kararıyor ve bir anda bıçak yağmaya başlıyor. Bazen bunu yaşasam nasıl olurdu diye düşünüyorum ama sanırım binlerce insan olurdu ve bir felaket yaşanırdı. O yüzden neyse devam edelim. Jake daha önce görmüş gibi bir tavırla bıçak yağıyor deyip ağaç evin içine kaçıyor. Finn ise çok şaşkın, daha önce hiç bıçak fırtınası görmemiştim derken Jake kollarını uzatıp Finn'i içeri çekiyor ve yanına oturtuyor. Bunun üzerine birlikte dışarı çıkamayacakları ve evde bir şeyler yapmaları gerektiğini konuşurlarken Bimo geliyor, oyun göstermek istiyor fakat bataryası bittiği için oyun oynayamıyorlar. O sırada fazla seçenekleri kalmıyor zaten. Jake çok eğlenceli bir şey biliyorum deyip hadi hayal gücümüzü kullanalım diyor. Finn ise hayal gücü gerçekten dövüşemeyenlere göre ben dövüşte ustayım. Hayalperest olmaktansa ölmeyi tercih ederim diyor. Jake senin kaybın diyerek bağırmaya başlıyor ve her yerin lavla kaplandığını söylüyor. O sırada çığlıklar atıyor. Finn ise inanmayıp yere basıyor ve ayağı yanmaya başlıyor. Evdeki eşyaların eridiğini gören Finn, Jake'i hayal etmeyi bırakmasını söyler fakat Jake bunu yapamıyordur. Sonra Jake hayal gücünü kapatacak bir makine hayal eder ve onu uyudukları odaya koyup ona giden yolda da çeşitli engeller hayal eder. Macera başlar ve Jake'in hayal ettiği engelleri tek tek aşarak hayal gücünü kapatma makinesine ulaşırlar ve makineyi kapatırlar. Sonra Jake bir anda tuhaflaşır. Konuşması falan çok düz sıradan bir insan haline gelir. Jake artık hayal kuramadığı için hayal gücünü kapatma makinesi de yok olur. Finn Jake'in hayal gücünü geri kazanması için kendi hayal gücünü kullanmaya çalışır. Hayal etmeye başladığında kendi hayal dünyasına gider ve hayal gücünü hiç kullanmadığı için orası bomboş beyaz bir yerdir. Orada bir makine hayal eder ve Jake'in hayal gücünü aşarak onu kurtarır ve her şey normale döner. Bıçak yağmuru da bitmiştir. Tekrar hayal ettiklerinde ise hayalleri gerçeğe dönüşmez. Love der ama Jake yere kendi vücut formunu değişerek erimiş gibi bir hale bürünür. Aslında orada gerçek bir şey olmaz. Peki hayallerin neden gerçek oluyordu? Bıçak yağmuru nereden gelmişti? Bunun için benim birkaç teorim var. Hepsini kendim düşündüm ama başkalarının da benzer şeyler düşünmüş olabileceğini biliyorum. Bu nedenle başka yerlerde de duyarsanız işte şuradan almış olabilirsin, buradan almış olabilirsiniz demenize gerek yok çünkü okumadım. Ama benim gibi düşünen başka insanlar olacağına da eminim. Golp, kaos tanrısı ve bıçak yağmurunun bir kez daha olduğu 5. sezon 16. bölüm olan Puhoy'da, bu yastıkların olduğu bölümde karşımıza çıkıyor. Puhoy'da en popüler bölümlerden biri. Onu da başka bir bölümde ayrıca konuşmak istiyorum. Puhoy bölümünde de hayal alemi vardı. Ve Finn yastıklarla dolu bu aleme gidip orada bir ömür geçiriyordu. Bölümün sonunda ise Golp, yaşlanan Finn'in normal dünyaya döndüğü yerde karşısına çıkıyordu. Finn ise ona baktı ama normale döndüğü anda hemen hafızasından Golp silindi. Benim düşünceme göre bıçak yağmurları Golp'un açtığı portallar ile ortaya çıkıyor. Bu portallar muhtemelen bıçaklarla dolu bir evrene ya da bir boyuta bağlı. Ya da belki sadece bıçaklarla dolu bir havuza bağlı. Ve bu havuzun dibinden açılan bir portal sayesinde bütün bıçaklar gökyüzünden aşağıya düşüyor. Golp bulutları ise portalları gizlemek için kullanıyor. Golp'a bağlı ikinci ihtimal ise gerçekten bulutlardan bıçak yağması. Golp'un gücünün sınırlarını bilmiyoruz. Bu ona ait bir güç de olabilir. Hayal gücünün gerçek olması da Golp'un kaotik yeteneklerinden biri olmalı. Biraz düşününce tüm hayallerimizin gerçekleşmesi çok fazla korkunç şeyin de gerçek olması anlamına geliyor. Biz düşüncelerimizi hep iyi şeyler düşünecek kadar kontrol edemiyoruz. Bu da Golp'un hayallerimizi gerçekleştirmesini kaos getirecek bir güç olarak kullanması anlamına gelebilir. Bir diğer teorim ise her şeyin gerçek olduğu. Adventure Time'da pek çok doğaüstü şeyin gerçek olduğunu gördük. Büyücüler, kristal evren, yumrulu evren en önemlilerinden bazıları. Bıçak yağmuru da bunun gibi bir şey olabilir. Belki de bir büyü, belki de mantar savaşından sonra doğada yaşanan asit yağmurları gibi anormal bir olaydır. Bir şekilde metaller ateş diyarında yanıp havaya çıkan gazları yoğunlaşıp tekrar yere bıçak olarak yağıyor olabilir. Belki de bu sihirbaz adamın yaptığı büyülerden biridir. Finn ve Jake'in hayallerini de sihirbaz adam gerçek yapmış olabilir. Onun daha önce Küçük İnsanlar bölümünde de gizlice sihir yaptığını görmüştük. Bu da onlardan biri olabilir. Sonuncusu ise benim en çok inandığım teorim. Aslında her şey bir rüya.
Hatta bence Finn'in rüyası. Ama birlikte aynı anda rüya gördükleri olarak da düşünebiliriz. Çünkü yaşanan her şey tamamen gerçek dışı ve hayal edilen bazı şeyleri Finn göremezken Jake görüyor ama onlardan çıkan sesleri Finn de duyabiliyor. Tuhaflıklar elbette bununla sınırlı değil. Bıçak yağmuru tek başına bile oldukça tuhafken hayal ettikleri bir metal çatı ile bıçakları durduruyorlar ve hayal gücünü düzelttikten sonra evdeki hiçbir şey zarar görmemiş oluyor. Hatta evin çatısı da bıçak yağmurundan etkilenmiyor. Bu teorimin ikinci ve en önemli desteği ise bölümün kapak görseli. Bu görselde Finn ve Jake gözetleme bölümünde uyuyor. Ama bölüm boyunca hiç uyuduklarını görmüyoruz. Çünkü aslında yaşanan her şey rüyalarında yaşanıyor. Evet arkadaşlar, benim teorim bu kadardı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Farklı teorileriniz var mı? Sizce en gerçekçi teori ne olabilir? Sizce bıçak yağmuru nereden geldi? Yorumlara bekliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.